Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir sap çalışacağız. Hatırlarsanız klasik bir sapımız vardı, kordon çalıştığımız. O tekliydi. Bu sefer çiftli yani enli bir sap çalışacağız sizlerle. Bu örnek için ben sizler için birazcık ördüm. Tabii ütülemediğimiz için biraz dönüyor. Ütülediğinizde ama düzgün bir şekilde duracak. Kağıt ip versiyonunu çalıştım. Şöyle yün iple çalıştım. Örnek olarak görmeniz için gösteriyorum. Yün iple de duruşu bu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel bir örnek. Aynı zamanda şöyle de denemek için bir de polyester makrame iple çalıştım bu örneği. Bakın görüyorsunuz, siyah olduğu için pek belli olmuyor ama çok şık bir model oluyor. Net görünsün diye ben yine polyester makrame bir iple çalışacağım bu örneği sizin için göstermek amaçlı. Tığ olarak 3 milimetre tığ kullanacağım. Hemen tığımı bulayım. O kadar çok tığ var ki. Galiba bu. Evet. Şimdi örnek olarak göstereceğim için siz bunu isteğinize göre yapacağınızda bir yerlere takacak olursanız ona göre uygun boyutta ip bırakırsınız. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız hala abone olmayı, bana destek olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Dedikten sonra hemen başlayalım. Zincirle başlıyoruz. Zincir biliyorsunuz bu şekilde başlıyorduk. Herhangi bir başında düğüm vesaire olmasını istemediğimiz için bir tane şöyle çekiyorum, bırakmadım. Bakın bir tane daha çektim, sıkılaştırdım. Bu benim ilk zincirim oluyordu. Hemen bir tane daha çekiyorum, 2 tane, bir tane daha çektim, 3 tane oldu. Şimdi şöyle bir tane çektim. Tığımın üstünde 2 tane var. Daha sonra yanındakinden bir tane daha çektim. Tığımın üstünde 3 tane var. Üçünü birden topluyorum. Şöyle. Şimdi bu ilk başlangıç kurulumu olduğu için birazcık farklı ama ileride çok net bir şekilde görülecek. Bakın şu en sonki yerin içinden şöyle bir giriyorum. Yine ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde bekliyorum. Sonrasında şu kenardan girdim. Üçünü bir topladım. Artık buradan sonra çok kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bakın şu yine en son görüyorsunuz. En sonki kısım döndürdüm. Önce buraya bir giriyorum. Girdim. Bir zincir çektim. Çıkarttım ilmeğimi. İkisi tığımda duruyor. Sonra şurada bir üçlü var bakın. Hani diğer modelimizde ikili oluyordu ya. Şimdi bunda da hep üçlü olacak. Şu üçlüye girdim. Bu üçlüden de bir ilmek çıkardım. Ve üçünü birden çektim. Döndüm yine. Şu ilk gördüğünüz şu ilmekten girdim. Bir tane çıkarttım. Şurada görüyorsunuz bir üçlü var. 1, 2, 3 tane. Üçünün içinden de giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Biraz uzatmaya gayret edin. Çünkü sonra içinden geçerken zor oluyor. Yine aynı şekilde döndüm. İçinden girdim. Bir tane çıkarttım. Şimdi üçün içinden giriyorum aynı anda. Makrome örmeye pek alışkın olmadığım için biraz fazla kaygan geliyor bana. 3 tane oldu tığımda. Üçünü birden çektim. Biraz sonra daha net gözükmeye başlayacak. Girdim yine, çıkarttım. Tığımın üstünde bekletiyorum. Şurada görmüş olduğumuz
çıkarttım. Üçünü birden topladım. Yine döndüm. Çektim. Şuradaki şu üçlü açık renk daha net gözükür dedim ama bu da çok mu parladı? Polyester olduğu için bilemedim. Umarım net bir şekilde görülüyordur. Üçünden geçirdim. Çektim. Çıkarttım. Bakın görüyorsunuz değil mi? İkili. Çok güzel bir örnek oluyor bu. Biraz fazla parlıyor sanırım. Şöyle girdim. Şuradaki üçünün içinden geçtim. Çıkarttım. Hepsini birden aldım. Yine sonuncusundan girdim. Bir tane ilmek çıkarttım. Şöyle üçünü birden çektim. Çıkarttım. Bu birazcık daha enli, diğer yaptığımız kordona göre daha yassı. O yüzden aslında saplarda kullanmak için çok daha uygun. Mini beklerde özellikle ya da clutch elciklerinde vesaireler için çok benzeyen ama onun sanki yan yana iki tane versiyonu gibi. Bakın çok güzel bir sap oluyor bu şekilde. Yine şöyle çektim. Üçünden girdim. Çıkarttım. Üçünü bir topladım. Son kez gösteriyorum. Çektim. Şurada 3 tane ilmeğim var. 1 2 3'ü. Üçünden de geçtim. Uzattım. Çıkarttım. Bakın bu şekilde ikili çok güzel bir, görüyorsunuz önü de arkası da bir. Çok güzel giden bir örnek. Şöyle biraz fazla parladı sanki makrome. Bunun üzerinde daha net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın kağıt ipteki görüntüsü de bu şekilde. Şöyle baktığınız zaman neredeyse hemen hemen şöyle bir parmak genişliğinde diyebilirim. Diğeri bir tık daha dar oluyordu buna göre. Dilerseniz bunu 2 kat iple yaptığınızda çok daha kalın bir sap elde edebilirsiniz. Yine bakın gerçekten şeyde yünle de o kadar güzel oldu ki yumuşak bir ipi elimize alınca artık böyle dokunasımız geliyor. Bu da yün iple örülmüş versiyonu. Siz hangi ipi kullanıyorsanız, makrome ip kullanan da çok fazla kişi var. Makrome ipteki görüntüsü de bu şekilde. Hemen hemen zaten çok yakınlar birbirlerine. Ama dediğim gibi ben daha çok kağıt ip kullandığım için kağıt ipte de çok güzel yeni bir model keşfetmiş oldum. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Son bir hatırlatma yapacağım. Burada bu tarz örnekleri örerken tığımızın numarası gerçekten çok önemli. Özellikle böyle ikili üçlü yerlerden geçmeye çalışıyorsak çok fazla kalın tığla bunu örmeye çalışırsanız biraz kafası büyük olacağı için, yani mesela şöyle örnek olarak göstereyim. Mesela burada 4,5, mesela burada 6,5'luk bir tığ var elimde. Baktığınız zaman şu kafa büyüdüğü için içlerine girmekte daha çok zorlanacaksınızdır. O yüzden çok da fazla büyük tığ numarası kullanmak doğru değil. Bu ince bir ip olduğu için bunun için 3 milim yeterli oldu. Mesela bu kağıt ip birazcık kalın bir kağıt ip. Mesela bunu ben örerken 3,5'lu ördüm. Çünkü üçlü de bu sefer tel çekmeye başlıyorsunuz. İpinizin kalınlığına göre o yüzden tığınızı ayarlamayı mutlaka unutmayın. Tığ bizim sermayemiz diyorum her zaman için. Bakın o kadar çok kullanmışım ki bunlar da kedi dişli izler. Annemin kedisi hep dişlemiş. Artık yazısı, numarası, her şey kaybolmuş durumda.
Görüyorsunuz, evladiyelik tığlar bunlar. Örmesi çok rahat, çok kolay. Mutlaka tığ seçimine o yüzden dikkat etmenizi öneriyorum. Ucuz tığlarla gerçekten bu iş olmuyor. Hele bir de kağıt ip kullanıyorsanız mutlaka iyi bir tığ kullanmanız gerekiyor. Bu tulipin zaten alt seviye, yani tabii daha düşük fiyatlı tığları var ama iyi tığlarının içindeki alt seviye tığlarından bir tanesi. Tavsiye ediyorum bunu. Hani herkesin her yüncüde bulabileceğiniz bir tığ. Normalde şurası altın sarısı ama benimkisi bayağı bir gitmiş artık rengi. Dedim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.